Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pratik bir şekilde içli köfte nasıl yapılır onu göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Burada 400 gram kıyma var. Onu yağsız olarak öncelikle güzelce kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuralım. 4 adet kuru soğan kullanacağım. Kıymalar kavruldu. Yeteri miktarda zeytinyağı ekledim ve güzelce kavurdum. Daha sonra küçük küçük doğranmış 4 adet kuru soğanı ekleyerek kavurmaya devam ettim. Soğanlar iyice kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı karışık salça ekledim. Dilediğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Pul biber, karabiber, kimyon, yeni bahar, kırmızı toz biber, reyhan, tuz. Biraz da tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar. Tamamdır, artık soğumaya bırakalım. Şimdi hamuru için gerekli olan malzemeler: 2 su bardağı çiğ köftelik bulgur ekledim. 1,5 su bardağı kadar da irmik ekledim. 1,5 su bardağı su ile güzelce ıslattım. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Suyun miktarı değişebilir. Tam 2 su bardağı su ekledim. Güzelce nemli olacak şekilde ıslattım. 1 adet yumurta kırdım. Soğuk suda bekletmiş olduğum, ıslatmış olduğum hamuru güzelce şimdi yoğuruyorum. 1 adet yumurta ekledim ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Şimdi çok güzel sakız gibi olana kadar yoğuralım. Güzel yoğurursanız içli köfteler haşlanırken yırtılmaz, çatlamaz. Eşit büyüklüklerde bölelim. Bu şekilde yuvarlayalım. Hazırlayalım. Şimdi yanıma 1 tas su aldım. Elimi ıslatıyorum ve gösterdiğim şekilde içli köfteyi açmaya başlıyorum. İster yuvarlak yapabilirsiniz, isterseniz de böyle poğaça şeklinde yapabilirsiniz. Bakınız, hamurunu çok güzel yoğurduğum için hiç yırtılmaz. Çok güzel gevrek bir hamur olacak. Yerken böyle dişe yapışmayan, ağızda dağılan güzel bir hamur oldu. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Hemen pratik. En kolay içli köfte şekli budur. Çünkü yuvarlayınca daha zor oluyor. Bu şekilde en kolayıdır. Tekrar elimi ıslatıyorum. Gösterdiğim şekilde açıyorum. Biraz yakın çektiğim için sanki hamur kalınmış veya ince açamıyormuşum gibi gelmesin. Gayet ince. Kamera yakın olduğu için o şekilde çıkıyor. Evet, bu şekilde ağzını kapatalım.
güzelce düzeltelim. Elinizi ısladıktan sonra, hamurunu güzelce yoğurduktan sonra gayet güzel açılır. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz benim gösterdiğim şekilde ağzını kapatarak böyle hemen pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Veyahut da yuvarlayabilirsiniz. En kolayı bu ama. Yeni başlayanlar için en kolay içli köftenin tarifi ve şekli bu. Evet, bu şekil Diyarbakır içli köftesine ait. Bir de Siirt yöresine ait olanı yapacağım. Birazdan yuvarlak olanlarından. Bakınız hemen pratik bir şekilde bir elimle bastırıyorum parmaklarımla, diğer elimle çeviriyorum. O kadar kolay ki. Elinizi yağlayabilirsiniz, suyla da yapabilirsiniz. Bunu da kapatıyorum. Bu şekilde. Böyle bastırabilirsiniz. Kenarlarını incelterek. Bunu da yemek daha kolay oluyor. Özellikle çocuklar bu şekilde seviyorlar. Çok yakından göstermek istedim. Hani nasıl açtığımı. Ama ellerim bayağı bir böyle kocaman kocaman çıktı. Köftelerde kalın gibi görünse de kesinlikle kalın değil. Çok ince kağıt gibi içli köfteler oldu. Böyle elinizle çevire çevire bir taraftan da kapatabilirsiniz ağzını bu şekilde. İsterseniz Adana usulü böyle yumurta şeklinde de yapabilirsiniz. Ben şimdi Siirt usulü yaptım. Bu şekilde yuvarlayarak. Evet, böyle yassı olunca çocuklar daha kolay tüketiyor. Şimdi ben bir tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Kaynamaya başladı. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Biraz da yağ damlatabilirsiniz yapışmaması için. Köfteleri düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Yalnız köfteleri yerleştirdikten sonra mutlaka kaşıkla böyle yerinden oynatmalısınız ki tencereye yapışmasın. Bu şekilde oynattıktan sonra kesinlikle artık tencerenin altına yapışmaz. Birbirine de yapışmaz. 20 dakika kadar kaynatalım. Zaten kaynayınca yukarıya çıkacaktır köfteler. Suyun yüzüne çıkacaktır. O zaman pişmiş olduğunu gösterir. Çiğnerken dişinize yapışmaz. Eğer erken çıkarırsanız o zaman çiğnerken dişinize yapışır. Ağzınızda dağılmaz. Güzel olmaz. Bakınız hiç dağılmadı, çatlamadı. Ne kadar pratik. Ne kadar kolay ve incecik kağıt gibi, inanın. Ben çok yakın çekim yaptığım için büyük görünse de aslında çok küçük ve incecik içli köfteler oldu.
Tekrar kalan içli köfteleri de yerleştiriyorum. Şöyle bir oynatıyorum. Tencereye yapışmasın. Artık yapışmaz. Bunu da 20 dakika kaynatıyorum. Pişirdikten sonra isterseniz böyle bu şekilde sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Ertesi güne kaldığında 2 yumurtayı 1 yemek kaşığı unla çırpıp biraz da böyle çok kaşığın ucunda çok az tuz ekleyip yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Hem ısınmış olur hem de daha lezzetli olur. Ertesi güne kaldığında o şekilde tüketebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.